Selamlar. Bugün sizinle dillere destan bir kalem incelemesi yapacağız. Şu bütün profesyonel not alıcıların, işte gel penle skeç atanların döne döne önerdiği ve böyle dillerinden düşüremedikleri şu Muji gel peni bir de ben deneyeyim dedim. Maalesef Muji'nin Türkiye'de bayisi olmadığı için satışı da yok. Bu yüzden AliExpress'ten yani Çin'den aldım. Zaten bu kalemden bir tane alan 10 tane daha alıyormuş diye bir iddia olduğu için direkt 10 tane aldım. Şaka tabii ki, yurt dışından aldığım için 10 tane aldım. Kalemler Çin'de bir firmadan geldiler ama üzerlerine Made in Japan yazıyor. Ne kadar güvenilir tartışılır. Yani güvenilmeyecek olay orijinallikleri değil. Birçok orijinal marka zaten Çin'de üretiliyor ama üzerine o zaman Made in Japan yazmayın bari. Her neyse, ben kalemlerin 0.38 milim olanlarını aldım. Ayrıca 0.5 ve 0.7 milim olanları da var. Ben ince detay çalışmayı sevdiğim için ince kalem tercih ettim. Ama kesinlikle 0.5 ve 7'yi el yazısında çokça kullanıyorlar. Ve müthiş yazıyorlar. Evet, kıskanmıyorum. Ayrıca renkli mürekkepleri de var ve gerçekten mürekkeplerinin renkleri çok güzel. Yani sadece bakarak ve turuncu yeşiline aşık olabilirim. Bu kalemleri inceledikten sonra memnun kalırsam kesinlikle renkli olanlarını da alacağım. Bu klasik Muji pen, jel penlerin tasarımı oldukça sade ve minimal. Ben böyle sade tasarımları çok seviyorum. Ama eğer uzun süre not tutan bir insansanız açıkçası tutuşu çok rahat değil. Uzun süreli kullanımlar için tasarımda böyle parmakların oturacağı yerler olur ya, o tarz bir şey yok. O yüzden rahatsız edebilir insanı. Yine de şık görünüyor. Şimdi göz yaşartan el yazımla kalemi denemeye geçelim. Kalem kağıt üzerine resmen kayıyor. Cidden o smooth his o kadar güzel ki kaya kaya yazıyorsunuz. Ve mürekkebin rengi güzel bir siyah, dolgun bir siyah. Yani böyle grimsi bir rengi yok. Ama kuruma hızı çok da iyi değil. Elimdeki kalem 0.38 olmasına rağmen yazdıktan sonra parmağımla dağıtabiliyorum. Ve su bazlı markerlarla da bayağı dağıldı. Eğer 0.38 böyle dağılıyorsa 0.5 ve 7 daha zor kuruyacağı için kesinlikle daha çok dağılma yapacaktır. Ama şu çizgi kalitesine bakar mısınız? Cidden çizmesi çok hoş hissettiriyor. Ve birazcık sanki kurumasına izin verince o kadar da bir dağılma yapmıyor. Şimdi birazcık da sahada deneyelim. Blessings coming my way, and I say thank you. Thank you. Yeah, I think I can sound blessed. I don't even need that stress. Look, shorty on my arm breaking necks. Probably cause she know I'm breaking necks. I never say I can't, cause I walk with an S on my chest.
don't chase nothing but a check. Everybody got a little debt, but tryna be completely debt free. I know people that's upset that I don't have a plan B, and I do this for my dogs, my girl, and all the family. And if you've been where I've been, you will understand me. You will understand. Praying that my wings won't fail me now. Hoping that my feet won't touch the ground. Wake up in the morning, talk to God, what he say? He said, blessing, blessings, blessings coming my way, and I said, thank you. Thank you. Wake up in the morning, talk to God, what he say? He said, blessing, blessing, blessings coming my way, and I say, thank you. Thank you. Çizimde en son gözlüğü ve kaşların içini çizdiğim için silerken gözlük dağıldı ve hatta silmeye devam edince bayağı bir grileşti. Tamam, dağılması çok büyük bir mesele değil çünkü kuruma süresiyle alakalı bir şey. Zaten zor kuruduğunu söylemiştim. Ama bir şeyi çizdikten sonra silerken mürekkebin grileşmesi en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Uni'de ve Faber'de ben bunu çokça yaşıyorum. Skecin üzerine kusursuz bir line art yapıyorsunuz ve alttaki skeci silmeye çalışırken üstteki mürekkep grileşiyor. Bu yüzden Muji'de de böyle bir şey oluyor mu diye kontrol etmek için önceden karaladığım kağıdı da siliyorum. Ama kesinlikle grileşme veya dağılma olmadı. Yani iyice kuruduktan sonra bir sıkıntı olmuyor. Ardından sulu boyaya geçiyorum ve kaşlar hala kurumamış. Bu yüzden elimdeki fırçayla bir yandan boyarken diğer yandan kaştaki boyayı dağıtıp çocuğun suratının ortasına sürdüm. Benim gibi birazcık tez canlı bir insansanız kesinlikle bu kurumama hızı sizin de işlerinizi çokça etkileyecek. Yoksa ay yok ben kuruyana kadar beklerim zaten sonra işe el atarım derseniz veya aman ne olacak bu kadar dağılmadan der ve benim gibi umursamazsanız hiçbir sıkıntı yok. Eleştireceğim ikinci konu, kızı çizmeye başladığımda eğer dikkat ettiyseniz ilk başta çizimi yaparken böyle zaman zaman kalemin içinden mürekkep gelmedi. Bu birazcık benim kalem tutma açımla alakalı bir şey. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birazcık kalemi farklı tutuyorum. O yüzden kalem kağıdı dimdik bir şekilde geliyor ve bu birçok kalem için mürekkebin akmasını engelleyen bir durum aslında. Mesela şu anda daha ikinci çizimimi yaptım ve bunda bile o kesik kesik gelme durumu büyük ölçüde yok oldu. Ve hatta kızdan kaplana geçtiğimde böyle daha salaş çizimlerde, kalemin daha rahat hareket ettiği çizimlerde hiç öyle bir şey yaşamadım. Oldukça güzel akıyor kalemden mürekkep. Wake up in the morning, talk to God, what he say? He said, blessing, blessings, blessings coming my way, and I said, thank you. Thank you. Wake up in the morning, talk to God, what he say? He said, blessing, blessing, blessings coming my way, and I said, thank you. Thank you. Yeah, I think I guess I'm blessed. I don't even need that stress. Look. Ne olursa olsun her ne kadar Muji kağıt üzerinde ekmeğin üzerindeki tereyağı gibi kaysa da bunun benim el yazımı güzelleştirmede hiçbir etkisi yok. Tıpkı siz bunu alsanız da bir anda bu kalem sayesinde çok güzel çizmeye başlayamayacağınız gibi. Her zaman ne diyoruz? Materyalden önce emek gerekiyor. If you've been where I've been, you will understand me. You will understand. Praying that my wings won't fail me now. Hoping that my feet won't touch the ground. Wake up in the morning, talk to God, what he say? Tam masadan kalkıyordum ki hiç alkol bazlı markerlarla denemediğimi fark ettim. Bu yüzden hemen elimin altındaki markerlarla hızlıca deneyeceğim.
Elimdeki markerlar Alpha Marker, Copic Marker ve Jordania Marker. Jordania nereden elime geçti hiçbir fikrim yok. Sanırım Hakikat'ten almıştım ama siyahı o kadar çabuk bitti ki o yüzden kesinlikle önermiyorum. 2 günlük ömrü var. Her neyse, Muji'nin mürekkebinin kurumasını beklemeden markerları uyguluyorum. Şaşırtıcı şekilde çok da dağılma olmadı. Yalnızca belli bölgelerde hafif hafif dağıldı. Belki tam kurusa o da olmaz. Ben 10 kalemi $10 aldım. Yani fiyatları da oldukça uygun. Fiyat performansı da yüksek bir ürün. Bu yüzden öneriyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.